Selam, bugün seninle birlikte kaynaklara daldık. Konumuz, Kürt halkının binlerce yıldır üzerinde yaşadığı, kaynaklarda Kürdistan diye geçen o dağlık, nehirli, ovalı coğrafya. Elimizde Wikipedia'dan özetler ve bir de özellikle coğrafyaya odaklanan Kürt coğrafyası, dağlar, ovalar ve nehirler diye bir yazı var. Amacımız bu jeokültürel bölge nedir, ne değildir, coğrafyası nasıldır, tarihsel bağlamı nedir, kaynaklar ne diyor onu anlamaya çalışmak. Hani Cegerhui'nin güzel bir sözü var ya, biz dağlarla geldik, biz büyük dağlarla var olduk. Belki oradan başlamak iyi olur. Çok iyi bir nokta çünkü kaynaklar da hep onu vurguluyor aslında. Burası sadece taş toprak değil, yani bir dilin, bir kültürün, bir kimliğin kök saldığı, şekillendiği bir yer. Binlerce yıldır. İsmin kökeni bile bunu anlatıyor zaten. Kürt ülkesi. Sondaki stan eki var ya, ta Proto-Hint Avrupa'ya gidiyor. Yer yurt anlamında. Çok eski bir bağ yani. Tarihe bakınca kaynaklarda ilk kim kullanmış diye 10. yüzyılda Edessalı Matias diye birinden bahsediliyor. Bugünkü Diyarbakır-Siverek arası için Kırtstanaç demiş. Ama böyle idari bir terim olarak ilk defa 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı Sencer kullanmış, merkezi Hema'dan olan bir eyalet için. Evet. Ama şu da var, coğrafi tanım hiç sabit kalmamış. Yani kaynaklara, döneme göre hep değişmiş. Bazı kaynaklar, hani mesela Evliya Çelebi 17. yüzyılda 70 konak mesafe gibi devasa bir alandan bahsetmiş. Bu değişkenlik bile aslında bölgenin tarihinin ne kadar çalkantılı olduğunu gösteriyor bir yandan. Coğrafyanın kendisine. Dağlar, en belirgin özelliği bu herhalde. Kaynaklar özellikle Zagros dağlarını vurguluyor, İran'dan başlıyor, Irak'a doğru uzanıyor. Tarih boyunca hep bir sığınak, bir direniş alanı olmuş. Kesinlikle. Kuzeyde de Toroslar var, adeta bir sınır gibi. Bir de Kandil var tabii, Irak-İran sınırında. O da daha çok yakın dönemdeki siyasi gelişmelerle anılıyor kaynaklarda. Bu dağlardaki yaşam da ilginç. Meşe ormanları, ardıçlar, baharda açan o şifalı otlar, nariç diyorlar, gulik diyorlar. Hayvanlar da var tabii, yaban keçisi, ayı, kurt. Hatta kaynaklarda çok ilginç bir detay var. Kürt tilkisi diye geçiyor. Vulpes kurdistanica. Kızıl tilkinin bir alt türüymüş. Daha küçük, daha çevik olduğu söyleniyor. Halk hikayelerinde falan da kurnazlığıyla bilinirmiş. Yani coğrafyanın kendine has canlıları bile var. Dağlardan sonra hayatın aktığı yerlere, nehirlere bakalım. İki büyük nehir var tabii, Dicle ve Fırat. Dicle, Amed'den yani Diyarbakır'dan Basra Körfezi'ne kadar gidiyor. Fırat ise kaynaklarda Serhat denilen bölgeden doğup Rojava'ya, Suriye'nin kuzeyine akıyor. Evet, onlar ana arterler ama başkaları da var. Sirvan, Botan, Zap suyu, Habur, Büyük Zap, Küçük Zap, liste uzayıp gidiyor. Hepsi de çok önemli, tarım için, enerji için, içme suyu için, hayat kaynağı resmen. Aynen öyle. Ama sadece su değiller, değil mi? Kaynaklardan birinde İsmail Beşikçi'nin bir sözü var, çok etkileyici. Dicle bir nehir değil, bir tarihtir diyor. Nehirler hem sınır çizmiş hem de üzerinde tarih yazılmış. Tabii bir de modern zamanların getirdiği bir şey var. Barajlar meselesi. Kaynaklar bu büyük barajların ekolojiyi nasıl etkilediğine, köyleri nasıl sular altında bıraktığına, yani sosyal boyutuna da değiniyor. Önemli bir konu bu da. Güneyde Helepçe Ovası, doğuda Sine ve Kirmaşan Ovaları, kuzeyde Cizire, Nisebin, Rojava tarafında Serekaniye, Kamışlo, bir de Silvan Ovası var. Çok verimli olduğu yazıyor kaynaklarda. Evet, buğday, pamuk, mercimek, tarım çok önemli buralarda. İşte burada coğrafyayla kültür nasıl iç içe geçiyor onu görüyoruz sanki. Kesinlikle. Vadi Juvayde'nin bir sözünü aktarmışlar kaynaklarda. Kürtler dağlarda özgürlük, ovalarda geçim ararlar. Çok güzel özetliyor durumu. Yani yerleşik tarımın yanında bir de o meşhur koçeri geleneği var. Yaylacılık, mevsimlik göçebe hayvancılık. O meşhur Kürt peynirleri, yoğurtları falan hep bu yaşam tarzının ürünleri aslında. Kaynaklar öyle diyor. Ful ve Kürdistan valileri gibi ünvanlar var. Hatta Bedirhan Bey isyanından sonra Kürdistan madalyası bile bastırılmış. Evet, o dönemde idari bir birim olarak adı geçiyor ama 20. yüzyıl ve sonrası çok daha farklı, çok daha parçalı bir tablo sunuyor. Kaynaklar şeylerden bahsediyor, hani Kürdistan Krallığı, Ağrı Cumhuriyeti, Mahabat Cumhuriyeti gibi çok kısa ömürlü devlet denemeleri olmuş.
Sovyetlerde Kürdistan Uyezdiği Okrugu diye özerk bölgeler kurulmuş. Günümüze gelince durum daha da karmaşık. Irak'ta anayasayla tanınan bir Kürdistan bölgesel yönetimi var. Ama biliyorsun 2017'deki referandumdan sonra Bağdat'la ilişkiler gerildi, özerkliğin sınırları falan hala tartışmalı. İran'da da Kürdistan adında bir eyalet var ama merkezi kontrol daha sıkı sanırım. Evet, öyle. Suriye'de ise iç savaşla birlikte fiili bir durum oluştu. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi dediğimiz yapı. Türkiye'ye gelince kaynaklara göre Kürdistan adı resmi kullanımdan kalkmış. Bölge daha çok coğrafi yönlerle Doğu, Güneydoğu gibi adlandırılıyor. Bir de özellikle 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin başında OHAL Bölge Valiliği gibi özel idari yapılar kurulmuş o bölgede. Yani kaynaklara baktığımızda gördüğümüz temel şey şu: coğrafi ve kültürel bir gerçeklik olarak algılanan Kürdistan ile siyasi ve idari sınırlar tarih boyunca hiç tam örtüşmemiş. Sürekli bir değişim, bir mücadele alanı olmuş. Toparlayacak olursak bugün baktığımız kaynaklar bize bu coğrafyanın sadece haritalardaki çizgilerden ibaret olmadığını gösterdi. Dağlar, nehirler, ovalar, bunlar aynı zamanda bir kültürün, bir kimliğin, bir tarihin de parçası, hatta taşıyıcısı. Kürt coğrafyası makalesindeki o cümle çok güzeldi. Kürt olmak sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bu coğrafyanın çocuğu olmaktır. Kesinlikle. Ve belki de sana, dinleyicimize son bir soru bırakalım. Neden bu kadar farklı sınır, farklı tanım var kaynaklarda? Coğrafi algılar, tanımlar zamanla, siyasetle, kültürle nasıl bu kadar değişebiliyor? Belki de bu coğrafyanın o karmaşık, katmanlı yapısını anlamak tam da bu değişkenliği, bu farklılıkları sorgulamakla başlıyor. Ne dersin?